Burası Türkiye'nin batı kıyıları. Kuşadası'nda, Kuşadası Milli Parkı'nın hemen karşısında Sisam Adası vardır. İşte o Sisam Adası'ndan aşağıya doğru indiğinizde Bodrum'un açıklarının kuzeyiyle Sisam Adası'nın güneyi arasında kalan bu bölgeye İkarya Denizi adı veriliyor. Zaten hemen yakınında da görüyorsunuz İkarya diye bir ada var. Efsaneye göre İkarus kanatlarını taktıktan sonra bal mumuyla yapıştırdığı o kanatlar güneşe çok yakın uçtuğu için, çok yüksekten uçtuğu için erimiş ve İkarus tam bu denizde bir yerlerde düşerek kaybolmuş, hayatını kaybetmiş. Hikayenin tamamı şöyle. Babası Daidalus'un elinden hemen hemen her iş gelirmiş. Çok yetenekli bir mimar ve mucitmiş. Yaptığı bazı şeyler o zamanın kralı Minos'un pek de işine gelmediği için bir kuleye hapsedilmiş. Sadece kendisi değil, oğlu Ikarus'la birlikte. Dedim ya Daedalus çok yetenekli ve zeki biri diye, adeta o zamanların MacGyver'ı gibiymiş. Bilmeyenler için MacGyver silah yerine zekasını kullanarak düştüğü her türlü müşkül durumdan bilimsel yöntemler yardımıyla kendisini kurtarmayı başaran bir dizi karakteridir. İşte Daedalus hapsedildiği bu kuleden kendisini ve oğlunu kurtarmak için dahiyane bir plan hazırlamış. Operasyon Hazerfan. Ne yapmış biliyor musunuz? Kuleye gelen kuşların tüylerini tek tek yolmuş, onları bir güzel bal mumuyla birbirine yapıştırmış ve bir çift kanat yapmış. Sonra da bunları oğluna takarak demiş ki, "Ey oğul, al bu kanatları ve uçmaya başla. Ama dikkat et, çok yüksekten uçma. Güneşe çok yaklaşma." Sonrasını hepimiz biliyoruz herhalde. Uçmanın coşkusuyla öyle bir havalara giren Ikarus, babasının söylediklerini unutmuş, göz ardı etmiş ve çok yüksekten uçtuğu, güneşe çok yaklaştığı için bal mumundan kanatları erimiş ve size az önce gösterdiğim Ege Denizi'ndeki o bölgede kaybolmuş, denize düşmüş. Peki bu hikayede bize verilmeye çalışılan ders ne? Bir çift kanat bulup uçmaya başladın diye hemen kendini bir şey sanma, kibre kapılma. Çok güzel bir mesaj aslında değil mi? Ama hikayenin alt metinlerini, yan metinlerini düşünmeye başlayınca işin rengi biraz değişmeye başlıyor sanki. Mesela şu sonuçları da çıkarabiliriz bu hikayeden. Krala itaatsizlik etme yoksa kendini zindanda bulursun. Babanın sözünü dinle yoksa düşer kaybolursun. Her şeyden önemlisi öyle çok yükseklerden uçma, kendinde böyle çok da fazla yetenek olduğunu zannetme, hatta bunları hayal bile etme. Bak nasıl da işliyorlar bizi bu hikayelerle. Ama bir de bu hikayenin bizlere daha az anlatılan ya da bir şekilde unutturulmuş bir bölümü daha var. Daedalus oğluna o kanatları verirken sadece yüksekten uçma demiyor. Çok alçaktan da uçma diyor. Yoksa kanatların denize değer. Nasıl yükseklerdeki güneş ona zarar verebilirse alçaklardaki deniz onu yok edebilir. Aslına bakarsanız alçaktan uçmak çok daha tehlikelidir. Size güvende olduğunuz hissini verir. O yüzden öyle büyük hayaller filan kurma. Yapabileceklerinden çok daha azı sana yeter. Şu anda kendinin sahip olduğu kapasitenle rahatlıkla ulaşabileceğin o minik hedefler dururken kendine öyle büyük hedefler filan koyma. Küçük küçük minik hedefler koy, rahat rahat eriş ve ondan sonra da keyfine bak. Bak. Severek takip ettiğim bir yazar var. Seth Godin. Bir de onun biraz önce benim anlattığım hikayeden esinlenerek yazdığı bir kitabı. The Icarus Deception. Icarus aldatmacası, Icarus kandırmacası, hilesi diye tercüme edebiliriz. Geçenlerde bu kitabı okurken aklıma şu soru geldi. Eğer çok yüksekten uçmakta, çok alçaktan uçmakta tehlikeliyse, kendimizi içine hapsettiğimiz, adeta sıkışıp kaldığımız zindanlarımızdan kurtulmak için ne yapmak gerek? Bu soruyu Yunan mitolojisindeki hikayelerin pek çoğunu yazıya geçiren Homer'a artık soramayacağıma göre ben de bunlardan bir tanesini yorumlayan bir yazara sorabilirim diye düşündüm. Hem de bu vesileyle belki kitabımı imzalatabilirim dedim ve atlayıp yanına gittim. Sorum şuydu: İnsanlar için ideal uçuş yüksekliği nedir? Well, what it means to fly too high is that you're too big for your britches, you have hubris,
you're arrogant. And that's what we tell people, particularly women. Right? Don't raise your hand, don't speak up. Elini kaldırma, sesini yükseltme, elinin hamuruyla erkeğin işine karışma. Bu son kısmı ben ekledim. And what the book is about is the fact that we are flying too low, that we have overreacted. We are playing it too safe. We're acting like it's a matter of life and death. It's not a matter of life and death. That the cost of failing is tiny. Bu keyifli sohbetin tamamını önümüzdeki günlerde sevgili dostum Hakan Akben'in kanalından takip edebilirsiniz. Hakan Akben diye aratırsanız eğer. Hakan'la ben Adobe zamanlarında birlikte çalışmıştım, eski bir dostum. Ve kendisi şu aralar dijital dünyada, giderek dijitalleşen dünyada hayatta kalma stratejileri ve iş dünyasında pazarlama iletişimi gibi konularla ilgili çok güzel içerikler hazırlamakla meşgul. Bu arada küçük bir anekdot daha aktarayım. Seth Godin'le yaptığımız sohbetin ilerleyen dakikalarında konu benim YouTube kanalıma gelince sanırım kendisi beni takip ediyor. Bize bununla da ilgili bir örnek verdi. Half of the videos you've posted have been below average, right? But you don't know which ones they are until after you post them. Sanırım beni takip etmiyor. If you were waiting for it to be perfect, you still would be waiting. İşte bu. Anlamak ve anlatmak istediğim şey. Mükemmel olmayı bekleseydin hala bekliyor olurdun. İşte zinciri bu yüzden kırmamak lazım arkadaşlar. Sürekli yaptığımız şey neyse biz oyuz. Aristo'nun dediği gibi mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlık. Öyleyse iyi bir şeyler yapmak için daha ne kadar bekleyeceksin? Biraz daha büyümeyi mi? Okulundan mezun olmayı mı? Ya da beğenmediğin o işten ayrılıp başka bir işe girmeyi mi? Okulundan mezun olduğunda ne yapacaklar biliyor musun? Ya da beğenmediğin o işten ayrılıp yeni bir işe başvurmak istediğinde sana daha iyi bir özgeçmiş, bir CV hazırlamanı söyleyecekler. Daha iyi bir işe girmen için. O iyi işe gireceksin ve sana yine yapman gereken şeylerin bir listesini verecekler. Takip etmen gereken yönergeleri. Gururunu bir kenara bırakmanı isteyecekler. Hayallerinin peşinden gitmemeni öğütleyecekler. Yüksekten uçmamanı. Sana güzel bir maaş, çok çalışırsan altına bir araba, uzun uzun çalışırsan güzel bir ev ve daha böyle bir sürü ıvır zıvır vaat edecekler. Sistemin bir parçası olman karşılığında. Sana borç satacaklar. İhtiyacından fazla aldığın o eşyaları içine koyabilmen için belki bir de depo verecekler. Tüm bunları umursamayıp çok da fazla düşünmemen için bir de kocaman bir televizyon. İstediğin hayat bu mu? Bir şeyleri gerçekten başarmak için artık daha fazla erteleme. Yapabileceğin en iyi işleri, paylaşabileceğin en güzel şeyleri, gerçekleştirebileceğin o potansiyeli, kendini bizden saklama. Bir koluna bilim teknoloji, diğerine sanat kanatlarını tak ve arzu ettiğin, istediğin o hayatı tasarlamak için uçmaya başla. My argument is this revolution gives us all a tool that no one ever had before. And we're wasting it watching cat videos. I'm not doing cat videos. I know, that's how I come I could say that.